Herkese selamlar. Yeni bir video ile karşınızdayız. Bu videoda bir altcoin paylaşacağız sizinle. Söz verdiğimiz gibi yüksek potansiyelli hisse senedi ve yüksek potansiyelli altcoin video serimizde devam ediyoruz. Tabi daha önce de dediğimiz gibi şu an borsada bir rally var. Borsada bir yükseliş trendi var. Onun için borsaya hisse senetlerine ağırlık veriyoruz. Kripto para ve altcoin'lerde de bir düşüş var. Hala düşüş bitmiş değil. Daha doğrusu henüz bir yükseliş başlamamış. Onun için 2 tane yüksek potansiyelli hisse senedi ve bir tane yüksek potansiyelli altcoin olmak üzere bundan sonra bu şekilde paylaşmaya devam edeceğiz. Ama dediğim gibi altcoin ve kripto paralara bir yükseliş trendi geldiği zaman da altcoin'lere, kripto paralara ağırlık vereceğiz. Analizimize başlayacağım fakat siz çok sabırsızsınız arkadaşlar. Yani bir videoyu izlemeye bile sabrınız yok. 10 dakikalık bir videoyu bile izleyemiyorsunuz. Bu derece sabırsızsanız bu verdiğim yüksek potansiyellere erişmeniz çok da mümkün görünmüyor. Çünkü siz istiyorsunuz ki hemen her şey olsun, bitsin, öyle bir şey yok. Altcoin'lerde de hisse senetlerinde de kesinlikle sabra ihtiyacınız var. Sabır olmadan bu işe kesinlikle girmeyin. Sabrınız yoksa, sabredemiyorsanız, heyecan yapıyorsanız, panik yapıyorsanız kesinlikle bu işlere, ne altcoin'lere ne borsaya hiçbir şekilde girmeyin. Çünkü bu işler sabır ister, sağlam bir psikolojinizin olması gerekiyor. Ayrıca bunun yanında da bir eğitiminizin olması gerekiyor. Eğitiminiz yoksa, hele ki sabırsızsanız kesinlikle ve kesinlikle önermiyorum. Hiçbir şekilde ne borsaya ne de başka bir şeye alıp satmaya kalkmayın. Orta ve uzun vadede bütün paranızı kaybedersiniz diye söylemiş olayım. Çünkü tecrübeyle sabit, biz de zamanında ilk başladığımız zaman bu işi öğrenmeden bu şekilde hareket ediyorduk ve paramızın çoğunu kaybettik. Hemen hemen bu işlerde profesyonelleşmiş herkeste böyle bir hikaye vardır. Şahsen ben de ilk başladığım zaman önce kazandım. Daha sonra işin psikolojisini daha çözememişken paramı kaybettim. Ama öğrendikten sonra, eğitimini aldıktan sonra, bir de psikolojisini öğrendikten sonra artık devamlı kazanmaya başladım. Siz de kesinlikle öğrenmelisiniz bu işi. İlk önce öğreneceksiniz. Örneğin teknik analizi öğreneceksiniz. Daha sonra bu teknik analize sadık kalmayı, yani işin psikolojisini öğreneceksiniz. Böyle yapmazsanız kaybetmeye mahkumsunuz. Bir de sabrınız yoksa hele ki maalesef bütün paranızı kaybedersiniz. İşin içine heyecan ve hırs girdiği zaman kaybediyorsunuz. Bu şekilde söylemiş olayım. Onun için eğer öğreneceksiniz, mesela ben öğrenmeye başladığım zaman günde birkaç saatimi hemen hemen bu işe veriyordum. Zamanım yok demeyin, ben de 12 saat çalışıyordum ama bir şekilde bir yolunu bulup kendimi geliştiriyordum ve bir şekilde bu işin eğitimini aldım. Tabii öğrendikten sonra da iş bitmiyor. İş bu sefer psikolojiye kalıyor. O öğrendiklerinizi uygulamaya kalıyor. Onu da başardığınız zaman artık kazanmaya başlıyorsunuz. Şimdi her zaman söylediğimiz gibi videoları abone olmadan izliyorsunuz. Sizden ricam 2-3 saniyenizi ayırıp abone olun. Siz 2-3 saniyenizi ayırıp abone olurken de ben de yavaş yavaş analizime başlayayım. Evet, bugünkü altcoin'imiz BNB, yani Binance'ın kendi coin'i. Bazı arkadaşlar görmüyor ama ekranın sol alt köşesine baktığınızda BNB USDT yazıyor. Yani hisse senedi olsun, altcoin olsun, analizini yaptığımız her şeyin o bölgede ismi yazıyor, kodu yazıyor. Yukarıda sol üst köşede de Binance Coin yazıyor üstte. Hisse senedinde aynı şekilde hangi hisse ise, örneğin Türk Hava Yolları ise yukarıda Türk Hava Yolları yazıyor. Sol aşağıda da borsa kodu yazıyor. Onu da söylemiş olayım çünkü bazı arkadaşlar görmüyor veyahut da bilmedikleri için kaçırıyorlar veya sabredemedikleri için, en önemlisi hissenin adını, altcoin'in adını söylemiyorsun diyorlar ama ben söylüyorum ama siz maalesef bir şekilde kaçırıyorsunuz. Şimdi ne dedik? BNB. BNB'de nasıl bir durum var? Şöyle baktığımızda şu yükselen bir kanalımız vardı, maviyle gördüğünüz. O kırıldı, yukarıya katlandı. Gördüğünüz gibi zirvesine kadar gitti. Kanalları bir kaldırayım şuradan. Bizim başka bir formasyonumuz var, onu anlatacağız size. BNB'de gördüğünüz gibi haftalık bir grafik. Ne diyoruz her zaman?
Haftalık grafik ne demek? Şu gördüğünüz mumların her bir tanesi bir haftada oluşmuş demek ve dolayısıyla da bu gördüğünüz grafik ve yapacağımız analiz uzun vadeli bir analiz olacak. Uzun vade ne demek? Onu da söyleyeyim çünkü devamlı soruluyor. Uzun vade demek en az bir yıl olmak üzere. Bir yıl ve üstü zaman dilimi demek. Onun için kafanız karışmasın. Bu bilgiyi de sizinle paylaşmış olalım. Şimdi BNB'de nasıl bir durum var? BNB'de şöyle baktığımızda o da tabii ki düşüşten payını aldı. Gördüğünüz gibi büyük bir düşüş var. %70'lik bir düşüş olmuş. Tepesinden yani zirvesinden şimdiye kadar. Doğal olarak o da düşüş trendinden nasibini aldı. Her ne kadar Binance'ın coin'i olsa da bu onu kurtaramadı ve düşüşten nasibini aldı. Peki şu an nasıl bir durum var? Baktığımızda burada uzun vadeli bir bayrak formasyonu görünüyor. Yani pembeyle gördüğünüz formasyona biz bayrak formasyonu diyoruz. Peki bunun dibi nereden geliyor? 6.4 dolar seviyesinden geliyor. Oradan kaça kadar yükselmiş? Şöyle bakalım. Zirvesi olan 687 dolara kadar bir yükseliş olmuş. Burada bir trend varmış ve o trend 687 dolar seviyesinde bitmiş ve düşüş olmuş. Şu an 212 dolar seviyesinde. Yani dip 6.4, tepe ise 687 dolar seviyesi. Peki nasıl bir formasyon var ve bu formasyonlar nasıl çalışır? Ne beklenir? Şartlarımız nedir? Hedeflerimiz nedir? Onu sizinle paylaşalım. Şu an şöyle baktığımızda Binance'da gene düşüş devam ediyor. Şurada önce kısa vadeli bir bakalım. Çünkü bazı arkadaşlar kısa vade soruyor. Kısa vadede şöyle baktığımızda günlük grafikte bir ikili dip formasyonu var gibi. Ve aşağısına indiğimizde burada şu an bu seviye kırılırsa eğer ikili dip desteği yani 204 dolar seviyesi eğer aşağı geçilirse 183 dolara kadar düşme ihtimali daha var. Fakat şöyle baktığımızda herhangi bir dip formasyonu yok. Neden? Çünkü erken. Altcoin ve kripto paralar için daha erken. Neden? Biz her zaman 2024-2025 yıllarını işaret ediyoruz. Dediğim gibi 204 dolar seviyesi var. Burası şu an iyi bir destek noktası ama orası kırılırsa 183 dolara kadar düşme ihtimali var. Onun dışında buraların altında kaldığı sürece de satış baskısı devam edecektir. Dilerseniz hemen haftalık grafiğimize dönelim. Ve haftalık grafikte şu an baktığımızda burada bizim bir önemli direncimiz var. Bakın ortalamaların tam kesiştiği yerin üstü 286 dolar seviyesi. Burası hem ortalamaların üstü yani buranın üstüne çıkmadıkça bir yükseliş trendi beklenemez. Hem de gördüğünüz gibi çizdiğimiz formasyonun direnç noktası. Yani ne diyeceğiz? Bir trendin başlaması için ortalama 280, 286 hatta 290 olabilir. Buralar kırılmadıkça yukarıya doğru bir yükseliş trendi beklenemez. Ama kırılırsa ne olacak? Kırılıp da üstünde kalırsa. Üstünde kalırsa ne demek? Bu haftalık bir grafik. 286 dolar seviyesinin üstünde birkaç hafta kapanış olması lazım ki yükseliş trendine girsin. Peki yükseliş trendi olduğunda yüzde kaçlık bir yükseliş potansiyeli var? Ona bakalım. Şu andan itibaren baktığımızda şöyle ölçüm aracımızı alalım. Bu arada bu logaritmik bir grafik. Yani bazıları diyor nasıl hedefler bunlar? Ya hiçbir fikirleri yok ki genelde öyledir. Fikirleri olmadan konuşuyorlar. Ya da grafik tiplerini bilmiyorlar. Ben logaritmik bakıyorum. Siz de açıp bakabilirsiniz. Burada şu an kaçlarda dedik? 212 dolar seviyelerinde, doğru mu? Ölçüm aracımızı yani cetvelimizi alıyoruz. 212-214 dolar seviyelerinin oraya getiriyoruz. Hatta şöyle 212'ye getirelim. Tam nokta atışı. Tıkladık ve aşağı doğru indirdiğimizde düşüş potansiyelini görürsünüz. Ama yukarıya doğru çıkardığımızda yükseliş potansiyelini görürsünüz. Bakın burada ben kafamdan bir şey sallamıyorum. Grafik ne diyorsa ben onu diyorum size ve siz de görüyorsunuz zaten. Ben kafamdan bir şey uydurmuyorum. Şimdi 212 dolardan yükselttik ve hedef neresiymiş? 35.107 dolar görünüyor burada. Bu arada BNB 2018'den bu yana gördüğünüz gibi zirvesine kadar %141.800'lük bir yükseliş göstermiş. Bizim bahsettiğimiz formasyon dibinden zirvesine kadar da gördüğünüz gibi %13.500'lük bir yükseliş göstermiş ya. Yanılıyorsam beni düzeltin. Siz bakın, açın bakın grafiği. Oradan oraya nasıl bir potansiyel var siz bana söyleyin. Bakın ben burada ölçüm aracımı koyduğumda burada bana %16.523 binlik bir yükseliş potansiyeli görünüyor.
Siz de bakın, araştırın. Eğer böyle bir potansiyel yoksa bu çizdiğimiz formasyonun hedefi bu arada burası. Bu bir filama formasyonu dedik pembeyle gördüğümüz ve 286 dolar seviyesi yukarıya kırılma şartıyla hedefimiz 35.107 dolar seviyesi olacaktır. Ki bu grafiğin, bu formasyon hedefi burası. Ha, gitmeyebilir, olabilir. Fakat bayrak desteği 141 dolarlardan geçiyor. Eğer 141 dolarların altına düşerse bu bahsettiğimiz formasyon çöp olur veyahut farklı bir formasyon oluşturup öyle gidecek ki yükseliş trendi başladığında zaten gidecektir. Dediğim gibi böyle bir yükseliş potansiyeli var. Sizin de yorumlarınızı bekliyorum. Acaba bu altcoin hakkında ne düşünüyorsunuz? BNB hakkında, Binance'ın kendi token'ı, kendi altcoin'i hakkında ne düşünüyorsunuz? Onu bizimle paylaşın. Ayrıca yüksek potansiyelini gördüğünüz hisse senedi ve altcoin'leri lütfen yorum bölümüne yazın, bizimle paylaşın. Analizini yapıp sizinle paylaşalım. Gördüğünüz gibi böyle bir yükseliş potansiyeli var. Tabi illa gidecek değil ve bu uzun vadeli bir grafik, uzun vadeli bir hedef. Yani 1 yıl, 2 yıl, 3 yıl artık ne kadar sürerse onu bilmem. Sadece verdiğim hedeften sonra yani 286 dolar seviyesinin üstünde burası bizim hedefimiz olacaktır. Ve bu hedefleri bize teknik analiz gösteriyor. Teknik analiz kursumuz var dedik, her zaman söylediğimiz gibi. Teknik analiz kursumuzu almak isteyenler varsa 1300 TL'den 900 TL'ye indirdik. Videonun açıklama bölümünde kursun linki var. Oradan bilgisayar üzerinden satın almak üzere alırsanız seviniriz. Siz her türlü aynı parayı ödüyorsunuz. Fakat bize gelen para farklı oluyor. Bilgisayar üzerinden aldığınızda daha yüksek bir miktar geliyor. Çok bir şey değil ama sadece verdiğimiz eğitimin karşılığı olsun. Gerisi çok da önemli değil diyorum. Potansiyelini gördüğünüz hisse senedi ve altcoin'leri lütfen yorum bölümüne yazın. Söyleyeceklerim bu kadar. Sonraki videolarda görüşmek üzere.